Evet, bugün sizin için masaya yatırdığımız konu gerçekten alışılmışın dışında. Süryani alfabesi kullanılarak yazılmış Kürtçe ilahiler. İlk duyduğunuzda kulağa ne kadar ilginç geliyor değil mi? Sanki tarihin derinliklerinden, farklı kültürlerin kesiştiği bir noktadan bize ulaşan gizemli bir fısıltı gibi. Elimizdeki ana kaynak Ramazan Ergin'in 2011'de Uluslararası Midyat Sempozyumunda sunduğu bir bildiri. Bizim buradaki görevimiz bu bildiriyi sizin için didik didik etmek, içindeki en çarpıcı noktaları özellikle de Gershuni veya Lavji olarak adlandırılan bu metinleri ve odaklanacağımız iki ilahiyi mercek altına almak. Amacımız yani bu metinlerin ardındaki dünyayı size açmak. Aslında o coğrafyanın kültürel katmanlarını anlamak isteyen herkes için birer hazine niteliğinde. Bu ender el yazmalarının bize ne anlattığını, özellikle kaynakta Kürt Mesihiler veya daha spesifik olarak Midyatlı Kürtçe konuşan Hristiyanlar olarak tanımlanan toplulukların inanç dünyalarına, kültürel kodlarına nasıl bir kapı araladığını birlikte keşfedeceğiz. Harika, o zaman hemen başlayalım. İlk olarak şu anahtar terimleri bir aydınlatalım. Gershuni dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Alfabesini kullanarak Süryanice dışında bir dili, örneğin Arapçayı veya bizim konumuz olan Kürtçeyi yazmak. Kaynak, bu pratiğin kökeninin İslamiyet öncesi döneme, Arapçayı ilk kez sistemli bir şekilde yazıya döken Hristiyan Araplara kadar uzanabileceğini, hatta ismini Garshun adında bir kişiden almış olabileceğini belirtiyor. Yani Arapçanın ilk yazılı formlarından biri olabilir mi? Evet, öyle düşünülüyor. İnceleyeceğimiz ilahiler de tam olarak bu yöntemle, yani Süryani harfleri kullanılarak yazılmış Kürtçe metinler. Kaynak, bu tür metinlerin genellikle dörtlükler halinde ve kafiyeli bir yapıya sahip olduğunu, hatta Doğu Hristiyan geleneğindeki 8 makamlı ilahi yapısına benzer şekilde inceleyeceğimiz ilk ilahinin de kilise tarafından 4. makamda okunduğunu aktarıyor. Anladım. Yani bir dilin alfabesi başka bir dilin sesi oluyor bir nevi. Peki Yahweh, bu kelime de sıkça geçiyor kaynakta. Onun anlamı ne? Lavish kelimesi biraz daha katmanlı. Evet, temel anlamı ilahi, ancak kaynakta belirtildiğine göre sadece ilahi değil, aynı zamanda yakarış, sitem, hatta tanrısal olana veya bir insana yönelik sözde, sitem gibi daha duygusal ve kişisel anlamlar da taşıyabiliyor. Kürtçedeki gazınç veya gazın, yani söylenme, şikayet etmek kelimeleriyle de bir köken ilişkisi kuruluyor. Bu çok anlamlılık ilginç. Evet. Bu ilginç gerçekten, yani aynı kelime hem kutsal bir metini, bir ilahiyi hem de çok daha dünyevi, kişisel bir sitemi, hatta şikayeti ifade edebiliyor. O dönemin duygu dünyası, inançla kişisel acının iç içeriği hakkında bir şeyler fısıldıyor sanki bize. Kesinlikle öyle. Bu durum, farklı inanç grupları arasındaki sözlü geleneklerin, motiflerin, hatta kelimelerin nasıl akışkan olduğunu, nasıl ödünç alınıp verildiğini gösteren güzel bir örnek. Kaynak, bu bağlamda Yezidilerin kullandığı Lavanç terimiyle ve tek oğlunu savaşa gönderip onun cansız bedelini getiren kişiye ve Şeyh Şems'e ağıt yakan yaşlı bir Mine'nin hikayesi olan Lavije Pire ile bağlantı kuruyor. Bu, aynı coğrafyayı paylaşan farklı inanç gruplarının kültürel dünyalarının ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Hatta kaynak, Yezidilerin kendi inanç motiflerinin Caker Şugin gibi yazarlar tarafından kullanıldığı yönündeki sitemlerini de aktarıyor. Bu da bize sözlü kültürün ve inançların ne kadar karmaşık ve geçirgen olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Evet, bu geçirgenlik çok önemli bir nokta. Hatta kaynakta daha da ilginç bir örnek var. 1742'de Mafilyan Basilius Şemun'un Emir Mehmet için yazdığı söylenen bir Lavish, akrabasıyla evlenmek isteyen bir gencin hikayesini anlatıyor. Ancak bu metnin içeriğinin yakın zamana kadar tam olarak anlaşılamamış olması da manidar bulunmuş kaynakta. Neden anlaşılamamış peki? Kaynak bunu Kürt dilinin o dönemki statüsüne, belki de tam anlamıyla kendi olamama durumuna bağlıyor. Bu da dil ve kimlik arasındaki o karmaşık ilişkiye işaret ediyor tabii. Gerçekten çok katmanlı bir konu.
Dil, inanç, tarih hepsi iç içe geçmiş durumda. Peki o zaman biraz daha somutlaşalım ve bildiride bahsedilen el yazması metinlere odaklanalım. 15 ilahiden oluşan bir koleksiyondan söz ediliyor. Bu el yazmasının hikayesi nedir tam olarak? Evet, kaynak metne göre bu ilahilerin yer aldığı el yazması 1967 yılında Midyatlı Sabri Aslan tarafından ya çoğaltılmış ya da o tarihte yazıya geçirilmiş. Araştırmacı Ramazan Ergin'in elinde de bu nüshanı bir kopyası mevcut. Bu koleksiyondaki 15 ilahiden biz özellikle ikisine odaklanacağız şimdi. Hangileriydi onlar? Kövlen Mesihi yani Mesih'in ilahisi ve Kalile Cimcimo yani Cimcima'nın kafadası. Kaynağın altını çizdiği önemli bir nokta var. Bu ilahiler geçmişte manastırlarda öğretilip bilinmesine rağmen daha önce sistematik bir şekilde çevrilip yayınlanmamış. Bu da ilginç. Neden acaba? İşte bu da onların akademik dünyaya kazandırılmasının önemini artırıyor aslında. Araştırmacının bu konuya ne kadar derinlemesine eğildiği de kaynakta belirtilen detaylardan anlaşılıyor. Bu Kürtçe konuşan Hristiyan toplulukların izini sürmek için sadece Midyat ve köyleriyle sınırlı kalmamış, Suriye'de Şam'daki Baptuma mahallesine, oradan Lübnan'a, hatta Fransa'nın Sarcelles kasabasındaki kiliselerine kadar gitmiş. Vay canına. Evet, İran'ın kuzeyindeki Metinan bölgesinde de alan çalışması yapmış. Yani bu toplulukların dağıldığı coğrafyayı takip ederek puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışmış adeta. İnanılmaz bir adanmışlık gerçekten. Bir kültürün izlerini sürmek için kıtaları aşmak. Bu bile başlı başına bir hikaye. Peki, gelelim o iki ilahiye. İlkine Kövlen Mesihi'ye bakalım. İsmi bile destansı bir çağrışım yapıyor. Kaynakta Zerdüşt kehaneti, Acem diyarından gelen müneccim krallar gibi öğelerden bahsediliyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Evet, Kövlen Mesihi gerçekten epik bir anlatı sunuyor. İlahinin merkezinde Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgili olduğu söylenen bir Zerdüşt kehaneti var. Ve bu kehanet üzerine Acem ülkesinden seçilen 12 bilge temsilcinin yani meliklerin hediyelerle Kudüs'e gönderilişi anlatılıyor. Zerdüşt kehaneti mi? Hristiyanlık bağlamında bu çok beklenmedik. Kesinlikle. Kaynak, Suriyani tarihçi Mikhail Rabo'nun 12. yüzyılda yazdığı Memleketler Tarihi eserinde geçen bazı isimlerle ilahideki melik isimleri arasında benzerlikler olduğunu belirtiyor. Ancak ilginç bir şekilde Suriyani ruhban sınıfının ve vakanuvislerin bu spesifik bağlantı veya hikayenin kaynağı konusunda net bir açıklama yapamadığını da ekliyor. Yani tam kökeni biraz muğlak kalmış. Anladım. Peki ilahide geçen isimler çok detaylı olduğu söyleniyor. Evet, isimler gerçekten çok detaylı. Örneğin Zühür Nodür, Melik Erşak, Gubar Nurdin, Mehduk o Huyan gibi isimler sayılıyor. Bu detay seviyesi bile başlı başına dikkate değer, hani belirli bir sözlü veya yazılı geleneğe işaret ediyor olabilir. Zerdüşt kehaneti ve Acem melikleri bu bağlantı yani bildiğimiz dini anlatıların ne kadar farklı köklerden beslenebileceğini, ne kadar beklenmedik sentezler oluşturabileceğini gösteriyor. Gerçekten çarpıcı. Peki ya mekanlar? Bu destansı anlatıda geçen yerler hayali mi yoksa gerçekçi mi? İlahiyedeki mekan tasvirleri de oldukça ilgi çekici ve gerçekçi duruyor. Evet, özellikle Acem meliklerinin Kudüs'e gidiş ve dönüş yolculukları sırasında uğradıkları Anıtlı köyü. Çok yakın. Bu kaynakta Süryanice Hah, Kürtçe Hekse olarak geçiyor ve oradaki Meryem Ana Kilisesi ile ilgili anlatılan hikaye çok somut. Nasıl bir hikaye bu? Hatta meliklerin orada bazı kutsal emanetler bıraktığına dair bir inanıştan bahsediliyor kaynakta. Daha da ilginç olanı, araştırmacının bu bölgede gözlemlediği bir durum var. 50 yaş ve üzerindeki bazı Kürt Müslümanların ana dilleri Kürtçe olmasına rağmen komşuluk ilişkileri veya geçmişten gelen bağlar nedeniyle Süryanice'yi iyi derecede bildiklerini, ancak ibadetlerini ve dualarını yine kendi dilleri olan Kürtçe ile yaptıklarını belirtiyor. Bu çok enteresan. Neden peki? Yani Süryanice biliyorlar ama Kürtçe dua ediyorlar. Araştırmacı bunu sadece gizlilikle açıklamak yerine geçmişte bazı yerel Kürt emir veya derebeylerinin Süryanice kullanımını yasaklamış veya kısıtlamış olabileceği ihtimaline bağlıyor.
Yani dilin kullanımı ya da kullanılmaması aslında o dönemin toplumsal ve siyasi güç dinamiklerine dair bir ipucu haline geliyor. Bu çok önemli bir nokta. Aynen öyle. Dil burada sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarih okuma aracı. Daha geniş coğrafyaya baktığımızda ise kaynak, Irak'ın kuzeyindeki Metinan Dağları, Hakkari ve Urmiye arasındaki Keldani ve Nasturi topluluklardan da bahsediyor. Hatta yurt dışında yayınlanan Bet Nehrin gibi Süryani yayınlarına atıfta bulunarak bu Hristiyan gruplar içinde özellikle Keldaniler ve Nasturiler arasında %5 civarında Kürt kökenli Hristiyanların bulunduğunun ifade edildiğini aktarıyor. %5. Bu da kimliklerin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor aslında. Kesinlikle. Son olarak Süryaniliğin Halbube, Yezidilerin ise Pirbube adını verdiği aynı tapınak harabelerinde eski Yezidi mezarlarına rastlanması da bu farklı toplulukların tarihi boyunca ne kadar yakın komşuluk ilişkileri içinde yaşadıklarına, ortak mekanları paylaştıklarına ve ortak bir geçmişe sahip olduklarına dair somut bir kanıt sunuyor. Araştırmacı, bu mezar mimarisinin Laleş veya Şengal'dekilerden farklı olduğunu da not düşmüş ayrıca. Bu epik ve tarihi derinliği olan anlatımdan sonra ikinci ilahi Galile Cimcimo yani Cimciva'nın kafatası bizi çok daha farklı, belki daha kişisel ve dramatik bir temaya götürüyor gibi görünüyor. Bir kafatasıyla konuşmak. Neyle karşılaşıyoruz burada? Evet, Galile Cimcimo ton olarak oldukça farklı ve çarpıcı. Bu ilahi, Hz. İsa'nın bir yolculuk sırasında yerde bulduğu kurumuş bir insan kafatasına mucizevi bir şekilde can verip onunla konuşmasını anlatıyor. Konuşan kafatasının adı Cimcimo ve anlatılanlara göre hayattayken muhtemelen çok zengin, çok güçlü bir Kürt beyi veya sultanıymış. Konuşan bir kafatası. Oldukça dramatik bir başlangıç. Kesinlikle. İlahinin en vurucu kısımlarından biri, Cimcimo'nun hayattayken sahip olduğu muazzam serveti detaylandırması. Binlerce sığır çobanı Gavan, binlerce koyun çobanı Şivan, binlerce kaval çalanı Bilurvan, binlerce kopal bedan, bunun tam olarak ne olduğu belirsiz, belki özel bir muhafız birliği ya da hizmetli grubu olabilir, binlerce gümüş kaşığı, kevçi zivkiri, altın suyuna batırılmış nargileleri, kalfine avzerkiri, özel şarkıcıları, rakkaseleri, rikase beçenge, liste uzayıp gidiyor. Tam bir güç ve ihtişam tablosu çiziliyor adeta. İnanılmaz bir zenginlik tasviri, neredeyse bir Hollywood filmi sahnesi gibi canlanıyor insanın gözünde. Ama sanırım bu ihtişamın ardından keskin bir dönüş geliyor, değil mi? Bir aması var bu hikayenin. Kesinlikle var. Tüm bu dünyevi zenginliğe ve güce rağmen Cimcimo konuşmasında sonunda cehenneme, yani ilahideki adıyla Ducehe gittiğini anlatıyor. Sebebi ne peki? Sebebi ise manevi körlüğü ve putperestliği. Altından ve gümüşten yaptığı öküz heykellerine ilahide Gaki Zerin Küri, yani altından öküz, ve Gaki Çekiri Zifu Zera, yani gümüş ve altından yapılmış öküz olarak geçiyor, Tanrı diye taptığını. Onlara değerli kumaşlar serip günde 3 kez onlardan medet umduğunu itiraf ediyor. Dünyevi zenginlikle ruhani fakirliğin trajik bir portresini çiziyor aslında. Yani o kadar servet, güç ama sonuç hüsran. Aynen öyle. Ve cehennem tasviri, ilahide kullanılan dil burada gerçekten çok canlı ve ürkütücü. Cimcimo'nun düşüşü, Kettineki Tizreşa, yani koyu karanlık bir düşüş olarak betimleniyor. İçinde bulunduğu yer Taryavira Zimzimeki Reşa, yani titreten, uğuldayan kara bir karanlık. Orada kükreyen yılanlar, Marrevi Dizer'in var. Ürkütücü gerçekten. Ve eşek büyüklüğünde akrepler. Dupişkevi Kasidi Kerin, dahası burası haram yiyenlerin ve özellikle faizcilerin, haram hara selefhuara, etlerinin yılanlar ve akrepler tarafından yenildiği bir yer olarak tasvir ediliyor. Sonunda Melek Cebrail'in onu bir topuzla, debuz vurarak yerin 7 kat dibine indirdiği anlatılıyor. Ne kadar güçlü bir kontrast. O parıltılı zenginlik listesinin ardından gelen bu kadar spesifik, bu kadar duyulara hitap eden korkutucu bir cehennem tasviri. Verilmek istenen mesaj, yani dünyevi olanın geçiciliği ve manevi değerlerin önemi herhalde daha çarpıcı anlatılamazdı.
Aynen öyle. Tam bir ibret hikayesi formatında kurgulanmış, ilahide geçen spesifik Kürtçe kelimeler de bu anlatının dokusunu zenginleştiriyor. Duje, cehennem, bihuşt, cennet, metinde direkt geçmese de dujenin zıttı olarak varlığı hissediliyor. Selevsk var, faiz yiyen, özellikle vurgulanması dikkat çekici, peyvendi, yardım, Cebrail'in getirdiği ilahi müdahale anlamında, debos, topus, ilahi cezanın aracı. Kerinek, çığlık, feryat ama aynı zamanda tanrısal bir sitem olarak da yorumlanabilir. Cimcimonun zenginliğini anlatan gavan, şivan, bilurvan gibi terimler de o dönemin sosyal yapısına, ekonomik faaliyetlerine dair bize küçük pencereler açıyor. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra o büyük soruyu soralım. Tüm bunların anlamı ne? Bu ilahileri, bu Gershunli metinleri incelemek neden bu kadar önemli? Bize ne anlatıyorlar asıl olarak? Bu metinlerin önemi gerçekten çok yönlü. Birincisi, dil bilimsel açıdan paha biçilmezler. Süryani alfabesiyle kaydedilmiş olmaları, onları Kürtçenin bilinen en eski yazılı örnekleri arasına yerleştiriyor. En eski örnekler, bu çok önemli dil bilim için. Evet, bu Kürt dilinin tarihsel evrimini, kelime dağarcığını, gramer yapısını anlamak açısından birinci dereceden kaynak niteliğinde. İkincisi, kültürel ve tarihsel açıdan taşıdıkları önem var. Bu metinler, Kürtçe konuşan Hristiyan toplulukların tarih sahnesindeki varlıklarının somut, elle tutulur kanıtları. Yani sadece varlıklarını kanıtlamakla kalmıyor. Aynen, sadece varlıklarını değil, aynı zamanda inançlarını, nasıl yaşadıklarını, Hristiyan teolojisini yerel kültürel öğelerle, kendi dilleriyle nasıl harmanladıklarını, nasıl özgün bir dini ve kültürel kimlik inşa ettiklerini bize gösteriyorlar. Yani bir nevi kaybolmuş bir dünyanın sesini bize taşıyorlar. Bu çok değerli bir katkı tarihe. Kesinlikle. Kaynakta Ramazan Ergin'in dikkat çektiği bir nokta vardı, hatırlarsınız. Lovage gibi metinlerin veya Mafilyan Şemo'nun yazdığı iddia edilen o metnin yakın zamana kadar tam anlaşılamaması meselesi. Ergin bunu Kürt dilinin tarihsel süreçte maruz kaldığı baskılara ve belki de tam potansiyelini ortaya koyamamasına, yani o kendi olamama durumuna bağlıyordu. Evet, bahsetmiştik dilin statüsüyle ilgili. İşte bu, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir kültürün taşıyıcısı ve kimliğin bir parçası olduğunu, baskı altında kaldığında ise bu işlevlerini yerine getirmekte zorlandığını gösteriyor. Bu durum, genel olarak Mezopotamya coğrafyasındaki kimlik siyasetleri ve ötekileştirme dinamikleriyle de yakından ilişkili. Kaynak, bölge halklarının kendilerini sıklıkla dışarıdakilere karşı, hatta onların inkarı üzerinden tanımlama eğiliminde olduğunu, bu durumun özellikle son yüzyılda dış müdahalelerle daha da karmaşıklaştığını ve içinden çıkılmaz bir hale geldiğini ifade ediyor. İşte bu ilahiler, tüm bu karmaşık çok katmanlı geçmişe dair başka türlü ulaşamayacağımız değerli ipuçları sunuyor bize. Yani bu ilahiler aslında sadece dini metinler değil, aynı zamanda dil bilimsel, tarihsel ve kültürel birer zaman kapsülü görevi görüyorlar. Başka türlü belki de tamamen sessizliğe gömülecek bir geçmişi, bir topluluğun sesini, inancını ve dilini bize ulaştırıyorlar. Gerçekten etkileyici. Özetlemek gerekirse, bugün Süryani harfleriyle yazılmış Kürtçe Hristiyan ilahilerinin, yani Gershuni veya Lavish olarak adlandırılan metinlerin büyüleyici dünyasına bir kapı araladık. Özellikle iki ilahinin, epik anlatımıyla Kavlen Mesih'inin ve dramatik ibret hikayesiyle Kalile Cimcimon'un zengin içeriklerine, taşıdıkları kültürel kodlara yakından baktık. Bu metinlerin hem Kürt dilinin tarihi hem de bölgedeki Hristiyan toplulukların unutulmaya yüz tutmuş geçmişi açısından ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gördük. Tüm bu incelemeye ister istemez insanın aklına şu soruyu düşürüyor. Süryani alfabesi gibi bir aracın, Kürtçe gibi bir dilin ve Hristiyan temalarının bu kadar özgün bir şekilde bir araya geldiği bu metinler onca badireden sonra bugüne ulaşabildiğine göre, acaba Orta Doğu'nun o akıl almaz derecede zengin ve karmaşık kültürel dokusunda bizim hiç beklemediğimiz, belki de gözden kaçırdığımız başka hangi dilsel veya kültürel kombinasyonlar içinde korunmuş, gün yüzüne çıkmayı bekleyen ne gibi gizli tarihler, ne gibi anlatılar yatıyor olabilir?
Dil, kültürel hafızayı nesilden nesile aktarmada ve korumada bazen bir engel, bazen de beklenmedik bir köprü işlevini nasıl görüyor? Belki de bu üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru.